Merhaba arkadaşlar, ben Nigma. Her şey tam da burada başladı. New Mexico eyaletine bağlı Roswell kasabasında. 1947 yılında tam da 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden hemen 2 yıl sonra yaşanan o esrarengiz olayla. Bugün 51. bölgenin gerçek yüzünü öğrenmeye hazır olun. ...8 Temmuz 1947 yılında herkes kulaktan kulağa bir şeyler fısıldıyordu o küçük kasabada. İnsanların alışık olmadığı şekilde uçan bir cisim kasabaya yakın bir yere düşmüştü. İddia edilen buydu. İlerleyen günlerde basında yer edinmişti bu söylentiler. Dünya dışı varlıklar yakalandı. Uzaylılar gerçekten de var mı? Bir süre sonra işte bu UFO söylentileri yerini hava durumunu öğrenmek için atılan balonlara bırakmıştı. Her yıl farklı yerlerde belirli yükseklikteyken patlayan bu hava balonu neden sadece Roswell kasabasında olay olmuş ve herkesçe konuşulmuştu? Olayın üzerine gidilmedi veya bazı şeyler belki de bilerek gizlendi. O günden sonra bu olay sadece söylenti olarak kalmaya devam etti. 1947'de Jesse Marcel, Roswell hava üssünde istihbarat subayı olarak çalışıyordu. Olayı ilk araştıran kişilerden biriydi. 1978 yılında Stan Friedman ile tanışmasaydı belki de şu an Roswell hakkında kimsenin bir bilgisi olmayacaktı. Anlattıklarının yalan olması için bir sebep de yoktu. Çoğunun ona deli diyeceğini göze alıp neden böyle bir hikaye anlatacaktı. İşte bu gibi birkaç tanık daha benzer konuşmalarda bulundu fakat olay kapandı ve günümüzde halen gizemini korumakta. Şimdi gelin işin tuhaf kısmına bakalım. 1947'de yaşanan bu olay sonrası Amerikan hükümeti tarafından bölge hemen araştırmaya alındı. Kısa süre sonra bölge sakinleri ve çiftçiler normal hayatlarına devam etti. İlginç olan şu ki tam 2 ay sonra Eylül 1947'de CIA örgütü kuruldu. FBI ülke sınırlarını korurken CIA ülke dışındaki durumlarla ilgili istihbarat sağlamak için kurulmuştu. Aslında 1942'de OSS adı altında varlığını sürdürmekteydi. Fakat 1947'de yani olaydan hemen 2 ay sonra Merkezi İstihbarat Teşkilatı adını alarak son halini almış oldu. Herkese hava ölçer balonu olduğu söylenirken kasabalıların orada çalışmış fizikçi ve istihbarat subayının bunun uçan daireye ait olduğunu söylemesi söylentileri doğruluyor muydu? CIA bu olayı gizlemeye mi çalışıyordu? Öyle ki ne düşen cisme ait parçalar ne de olaya ait herhangi bir iz yoktu. Sanki gizlenilmiş, korunaklı bir yere taşınılmış ve burada muhafaza ediliyor gibiydi. Roswell olayından sonra Amerika Birleşik Devletleri her türlü yeni ve olağan durumu devlet lehine çevirebilmek adına Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde Groom Gölü yakınında bir alan kurdu. Bu yerin adı Area 51 oldu. Türkçe adıyla 51. bölge. Orada çalışanlarsa buraya hayal ülkesi demekti. İsminin 51. bölge olmasıysa ona verilmiş bir özel isim değil. Nevada test alanında ayrılmış 30 bölge bulunmakta. Bunlardan birisi 15. bölge. Onun tam yanında ise 51. bölge yer almakta. Sanırım diğer bölgelerden ayırmak için buraya verdikleri isim 15'in tam tersi olan rakam sadece. Burası çok sıkı denetimler alınarak korunmakta. Öyle ki yaklaşan herhangi bir aracı bildiren sensörlere sahip. Her bölgeyi gözetleyen gizemli bir takım insanların dışında yine birçok kamera ile kontroller yapılmakta. Ve havadan gelebilecek her türlü güvenlik tehdidi engellenecek şekilde oluşturulmuş bir alan. Böylesine korunmasının elbette bir sebebi olmalı. Ama bu gördüğünüz buzdağının sadece görünen kısmı. 51. bölgenin %90'ının ve hatta bundan fazlasının yer altında olduğu ve orada en gizli unsurların yani teknolojik bir silah, canlı veya cansız dünya dışı organizma ya da başka teknolojilerin bulunduğu söylenmekte. Örneğin çekilen bu resimde yer altındaki bir oluşumun olduğu görülmekte fakat derinlere iniyor mu bunu bilmiyoruz. 1974 yılında Skylab 4 isimli uydu
Yanlışlıkla 51. bölgenin bulunduğu Nevada yakınlarına ait uydu görüntülerini fotoğrafladı. İşte bu görüntü de o fotoğraftan alınan bir kısım. 51. bölgenin bilinen ilk net fotoğrafı. Bu fotoğrafın kim ya da kimler tarafından sızdırıldığı bilinmiyor. Fakat sızdırılması bile birilerinin oradan şüphelendiklerini açıkça göstermekte. Uzaydan düşen ya da dünya üzerinde keşfedilen birçok tanımlanamayan cismin bu devasa olduğu söylenen 51. bölgedeki yeraltı tesislerinde incelendiği söylenmekte. Bunun sebebi ise tahminlere göre dünyadaki mevcut teknolojiden çok ileri olabilecek teknolojileri Amerika Birleşik Devletleri kendi lehine çevirebilmek ve dünyaya bu teknolojilerle hükmetmek istemesi. Hatta son yıllarda yaşanan teknolojinin hızla gelişmesinin de buna bağlı etmenler olduğu söylenmekte. Ve bunlar sadece bizim bildiklerimizden ibaret. Tabii bu kulağa garip geliyor olabilir. Devasa bir yeraltı inceleme merkezi, uzaylılar, gizli bölgeler, kim uyduruyor, kim inanıyor tüm bunlara diyebilirsiniz. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. I started getting. In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. The government or. I don't know. Bunun gibi başka kişilerin de bu yerle ilgili demeçler verdiğini bilmelisiniz. Örneğin Bob Lazar, 1989 yılında 51. bölgenin hemen yakınındaki S4 adı verilen bir bölgede çalıştığını, 51. bölgede uzaylılar üzerinde incelemeler yapıldığını söylemişti. Uzaylıların cesetleri iddialara göre oradan geliyordu. Gördüğüm birkaç otopsi fotoğrafı vardı ama vesikalık fotoğraf gibiydi. Uzaylı varlığın sadece başı, omuzları ve göğüs kısmı görünüyordu. Göğüs kısmı açılmış ve içinden bir organı çıkartılmıştı. Bununla ilgili bazı video kayıtları internet üzerinde yayınlandı. Hatta Wikileaks belgelerinde de bazı bilgiler ve videolar açığa çıkarılmıştı. Bob Lazar, bundan uzay araçlarının çalışma prensibine ait ilginç bir bilgi bile vermişti. Bu araçların bir kısmının atom ağırlığı olan bir maddeden yapıldığı, element 115. Bu geminin yer çekimini önleyici bir etki oluşturmasını sağlıyordu. Yani dünya dışı varlıkların araçlarının çalışma prensibi kısmen de olsa öğrenilmişti. Onların nasıl havada bu şekilde sabit kalabildiğini açıklıyordu bu çalışma prensibi. Fakat ilginç olansa element 115'in Bob Lazar'ın tarif etmesinden tam 14 yıl sonra 2003'te keşfedilmesi. Bob Lazar şimdilerde halen iddiasının arkasında durduğunu söylemekte. Fakat artık hiçbiri hakkında konuşmak istemiyor. Şimdi 51. bölgedeki olası gerçekleri öğrenme zamanı. Tesise herhangi bir vatandaşın belirli bir kilometreden fazla yaklaşması yasak. Birçok yerde uyarı levhaları bulunmakta. Buna dikkat etmeyip içeriye girmeye çalışırsanız hükümetin aldığı vur emriyle karşılaşabilirsiniz. İşe girmek gibi bir niyetleri olduğunu gösterirlerse onların canını okumam için izin verilirdi. İçeriye giren çıkan araçların çoğunluğu bilekasız. 60 yılı aşkındır gizlenen bu yer 2013 yılında CIA tarafından doğrulandı ve böyle bir yerin varlığı kabul edilmiş oldu. Burası Groom Gölü merkezi alınacak şekilde 1100 kilometrekarelik uçuşa yasaklı bir alanla çevrili olan, görevli haricinde kimsenin içeriye giremediği, uzaktan gözlemleyemediği ve sırların olduğu 51. bölge. Tüm bunlara baktığımızda Amerika neden böyle bir güvenlikli yer oluşturdu? Buradaki gerçek amaçları ne? Bununla ilgili 2013'te gizli bazı belgeler ortaya çıktı. Ulaşılan bu bilgilere göre bu merkezin kurulma amacı Akoton projesi. Bu aslında uçakla ilgili bir proje. Ama öyle basit bir uçak değil. Anlatayım. Sovyetler Birliği'nin nükleer gücünü dünyaya övüne gösterdiği yıllarda Amerika'nın Rusya'yı gizlice takip etmesi ve gelecek tehditleri engellemek için yaptığı bir proje. U-2 adındaki bu uçak normal uçaklardan çok daha yüksekte, yaklaşık 70.000 fitte uçabiliyordu ve 5.000 kilometreye yakın menzile sahipti. O zamanlarda uydulara yakalanmamanın tek yolu yüksekten uçmaktı. Bu sayede Rusları ve yaptıklarını öğrenebilirlerdi.
Fakat uçağın test edilmesi gerekiyordu. Bunun için çok uygun bir yer olan Nevada'daki bir bölge seçildi. Dümdüz ve sert bir arazi. Test için tam aradıkları yer. Üstelik dağlar da bu yeri gizli tutuyordu. 1955 yılında inşaatına başlandı. Hangarlar, yönetim binaları, dinlenme yerleri ve gerekli olan minimum her şey inşa edildi. İşte bu yerin 3 boyutlu hazırlanmış bir görseli. Ama artık oraya ait gerçek videolu görüntülere sahibiz. 1960'lı yıllara gelindiğinde Rusya bu uçağı tespit ederek düşürmeyi başarmıştı. Artık U-2 uçağı etkisizdi. Yenisi yapılmalıydı ve öyle de oldu. Daha hızlı, daha ince ve daha yüksekten uçabilen bir uçak projesi yapmaya karar verdiler. Hayalet bir uçağın projesi. Rainbow. Gökkuşağı adı verilen bu yeni projenin öncelikle test edilmesi gerekiyordu. Fakat uçak Kaliforniya'daki fabrikadan Nevada'ya gizlice getirilmeliydi. Rusların bunu takip etmesi tüm planlarını bozardı. Bunu işte bu devasa kartonlara saklayarak yaptılar. Hatta belki bilirsiniz, bu resimler hakkında uzaylı araçlarının 51. bölgeye taşındığı konusunda söylentiler oldukça fazlaydı. Bisikletli iki çocuk kutunun içinde ne olduğunu sormuştu. Ben de onlara uçan daire dedim. Belki de işte bu konuşmalar bile dilden dile uzaylıların popülaritesini arttırmıştı. Halbuki taşınan bu yükler Rusları alt edebilmek için hazırlanan bir uçağa aitti. Hayalet uçak işte bu 51. bölgedeki hangarlarda üretildi. Belki de çok daha fazlası. Amerika'nın savaşı daima Ruslarla olmuştu. Savaş teknolojisinde hep birbirleriyle gizliden bir savaş halindelerdi. Uzay araştırmalarında da. Rusya daima öndeydi ve Amerika bunu hazmedemiyordu. Sputnik fırlatıldığında o küçük uydunun sinyal gönderdiğini işittik. Başımızın dertli olduğunu, önümüze geçtiklerini anladık. 51. bölgenin kurulması ve yapılan her plan en başından beri öncelikle Ruslar için düşünülmüştü. Sandığımızın aksine uzaylılar o zamanlarda Amerikan hükümeti için sadece zaman kaybıydı. Onların hedefinde öncelikle Ruslar vardı. Orada neler dönüyor bunu halen net bir şekilde bilmiyoruz, fakat bunu öğrenmek isteyen meraklı biri internet üzerinde Facebook'ta bir anket açtı. Fırtına bölgesi 51, hepimizi birden durduramazlar başlıklı ankete şu ana kadar 1.4 milyon kişi katılmış ve şöyle diyorlar: eğer Naruto koşusu yaparsak onların kurşunlarından kaçabiliriz. Hadi uzaylıları görelim. Bu arada Naruto denilen koşu animeye verilen bir isim. Bu etkinliğe birçok ünlü de katılacağını belirten paylaşımlarda bulundu. Bu insanların bunu yapmayacaklarını biliyoruz, fakat ya yapsalardı? Bu bana bir sahneyi hatırlattı. Elbette Amerika bu konu ciddileşmeye başladığı için bazı açıklamalarda bulunmak gereği duydu. Orayı korumak için gerekeni yaparız açıklamasında bulundular. 51. bölgede uzaylıların, gizemli varlıkların olmasından ziyade Amerika'nın Ruslar ya da benzeri devletler için yaptığı gizli çalışmalar geriye dönük araştırmalarımıza baktığımızda daha gerçekçi durmakta. Fakat arka planda dünya dışı varlıklar üzerinde yaptıkları çalışmaları saklamak için Rusları ön planda gösteriyor olabilirler, kim bilir. Sizce burası dünya dışı varlıklar için mi yoksa devletlere karşı önlem almak için mi kuruldu? Bunu yorumlarda mutlaka yazın. Eğer bu video için güzel bir beğeni gelirse 51. bölgedeki paranormal olaylar hakkında gerçek görüntü ve ses kayıtları barındıran bir video gelecek. Ben Nigma. Çözmemiz gereken daha çok sır var.